Yatırımlarınla milyonlara ulaşmak istiyorsun ama bunun çok ulaşılabilir olmadığını düşünüyorsun. Ya da belki elinden geleni yapıyorsun ama istediğin sonuçlara ulaşamıyorsun. Eğer bu söylediklerim seni anlatıyorsa bu video tam senin için. Milyoner olanlar senden sadece birkaç şeyi farklı yapıyor. Bunun için dahi olmana, karmaşık matematik formülleri çözmene ya da sürekli ekran başında olmaya da ihtiyacın yok. Çevrendeki insanlar belki o işler pek öyle değil diyordur ama bugün burada tüm verilerle ve somut örneklerle bunun aslında sanıldığından daha kolay olduğunu anlatacağım. Milyoner olmak şansla ya da başka faktörlerle çok ilgili değil. Milyoner olmak doğru stratejiyi bilmekle alakalı. Merhaba, ben Ceren. Yatırımcılık ilgini çekiyor ki şu anda bu videodasın. Biz bu kanalda yatırım, kişisel finans ve girişim konularından bahsediyoruz. Eğer ilgini çekiyorsa ve henüz abone değilsen abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bu videoda önce Trump'ın ve Fed faiz indiriminin piyasaya olan etkilerini konuşacağım. Daha sonra ise yatırımcılık için önemli olan bir stratejiden bahsedeceğim. Bir sonraki başlık benim portföyümde bulunan bazı hisselerin getirileri ve fırsatları olacak. Ve daha sonra da yatırımlarınla milyoner olma hedefine nasıl ulaşacağından bahsedeceğim. Şimdi hazırsan başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta piyasalar için gerçekten çok iyi bir haftaydı. Trump'ın zaferi piyasanın beklediği fitili ateşledi ve Amerikan borsasında ciddi bir hareketlilik yaşandı. Seçimin hemen ertesinde yani 6 Kasım'da S&P 500 %2,5, Dow Jones %3,6 ve Nasdaq'ta %2,95'lik bir yükselişi tek günde kaydetti. Bunun hemen ardından yani 7 Kasım'da Fed beklendiği gibi davranarak 25 baz puanlık faiz indirimini de gerçekleştirdi. Bununla da kalmayıp Aralık ayı içinde güvercin tonda bir konuşma yaptı. Bu gelişmelerle birlikte endekste hızlı ve güçlü bir yükselişe şahit olduk. S&P 500 geçtiğimiz haftayı %4,72'lik bir artışla kapatırken S&P 500'ü takip eden ETF SPY ETF'i haftalık %4,73'lük bir kazanç sağladı. SPY'nin yılbaşından geçen hafta kapanışına kadar olan yükselişi ise %26,56. Dow Jones'a bir bakalım. Dow Jones ise geçtiğimiz haftayı %4,78'lik artışla tüm yılın en güçlü yükselişini gösterdi. Bu endeksi takip eden ETF DIA ETF'i ise haftalık %4,83'lük artış kaydederken yıllık bu ETF'in yükselişi ise %16,71 oldu. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq 100 tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 21.117 seviyesine çıktı. Teknoloji ağırlıklı ve bu endeksi takip eden QQQ ETF'i ise haftayı %5,62'lik bir artışla kapattı. QQQ'nun yılbaşından geçtiğimiz hafta kapanışına kadar olan yükselişi ise %27,71. Bir de küçük ölçekli şirketlerden bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki dönemin, özellikle yıl sonuna kadar olan dönemin küçük ölçekli şirketlerin zamanı olduğuna inanıyorum. Aslında daha önce bu konuyla ilgili çok kapsamlı bir video içeriği hazırlamıştım. Eğer ilginizi çekerse o videoyu da açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta Russell 2000 endeksi %8,75'lik bir artış kaydetti. Bu aslında endeksler arasında bir rekor da kabul edilebilir. Bu endeksi doğrudan takip eden IWM ETF'i ise %8,97'lik bir getiri sağlamış. Yılbaşından bu yana bu ETF'in getirisi Nasdaq ve S&P 500 endeksinin ve onları takip eden ETF'lerin oldukça gerisinde. Şimdi bu yükselişleri konuşuyoruz ama 5 Kasım seçimlerinden önce piyasada büyük bir dalgalanma olmuştu. Ve tam seçimden önceki haftada büyük düşüşler yaşadık. Bu tür belirsizlik dönemindeki spekülasyonlar birçok yatırımcıyı korkutabiliyor ve endişelendirebiliyor haklı olarak. Oysa borsada yatırım yaparken en kritik anları kaçırmamak toplam getiri oranınıza da etki ediyor. Doğru zamanda doğru adımları atmak kadar sabırlı ve temkinli bir şekilde portföyünü korumak da önemli. Burada aslında gözü kapalı bir iyimserlikten bahsetmiyorum. Onun yerine yatırımlarınla stratejik bir duruştan bahsediyorum. Önceki videolarımda yatırımda risk yönetimi ve portföyün nasıl sigortalanabileceği ile alakalı çok fazla içerikler üretmiştim. O nedenle bugün bu videoda bu büyük anları nasıl değerlendirebileceğimizi, bir yatırımcı olarak zamanlamayı,
piyasanın içinde kalmayı ve bunların uzun vadedeki etkilerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi gelin bu zamanlama meselesine biraz daha yakından bakalım. Buraya bıraktığım görseldeki veriler 2003'ten 2022'ye kadar olan 19 yıllık bir dönemi içeriyor. Bu sırada bu dönem arasında borsada ciddi dalgalanmalar, ciddi düşüşler yaşandı tabii ki. Örneğin 2008 yılındaki dünya finansal krizinde S&P 500 %57'ye varan bir düşüş yaşadı. 2020 yılında yaşadığımız pandemiyi de hatırlıyorsunuzdur, daha çok yeni. Bu dönemin Mart ayında borsa %34'lük sert bir düşüş yaşadı. Ancak her büyük düşüşün ardından piyasalar belli bir dönem içinde toparlanma eğilimine girerler. Bu süre zarfında piyasada kalan yatırımcılar en kritik yükseliş dönemlerinden de yararlanmayı bildiler. Burada yine bir parantez açıyorum. Ben şu anda endekslerden bahsediyorum. Eğer sizin sahip olduğunuz hisseler varsa ve bu hisseler bahsettiğim gibi krizlerden doğrudan etkilenebilecek hisselerse bu dönemde hedge yaparak, yani portföyünüzü sigortalayarak ya da o sektörün geleceğine yönelik beklentileri doğru anlayarak pozisyonlanmak çok daha önemli. Şimdi grafiğe geri dönmek istiyorum. 2003'ten 2022'ye kadar S&P 500 endeksine düzenli yatırım yapan bir yatırımcı hiçbir günü kaçırmadığında, hiçbir yükseliş gününü kaçırmadığında 10.000 dolarını 64.844 dolara çıkarıyor. Ancak yalnızca en iyi 10 günü kaçırdığında kazancı %54 oranında azalıyor. En iyi 20 günü kaçırdığında ise kazancı sadece 17.826 dolar oluyor. Bu da en iyi getiriye göre %72'lik bir düşüş demek. Grafikte gördüğünüz gibi en iyi günlerden bazıları bu büyük düşüşlerin hemen ardından gelebiliyor. Örneğin en yüksek getiriyi sağlayan günlerden ilki olan 13 Ekim 2008'de %11.6'lık bir artış sağlanmış. Onu 28 Ekim 2008 tarihinde %10.8'lik yükseliş takip ediyor. Ve 24 Mart 2020 tarihine baktığımızda ise %9.4'lük bir yükseliş görüyoruz. Bu grafik bize piyasayı zamanlamanın ne kadar zor ve riskli olduğunu da gösteriyor ayrıca. Piyasanın inişli çıkışlı dönemlerinde pozisyonlarınızı korumak, yatırımlarınıza sahip çıkmak, uzun vadeli kazanç için en etkili stratejilerden biri. Burada her zaman hatırlatmak istediğim bir noktaya da değinmek istiyorum. Yatırım yaptığınız araçlarda yatırım tezinizi bozan bir gelişme, bir kriz yaşandıysa o dönemler için yatırımlarınızı yeniden değerlendirmek ve o döneme kadar olan süreçte de yatırımlarınızla ilgili güncel olayları sürekli takip etmek çok önemli. Eğer yatırım tezinizi bozacak bir gelişme yoksa ve piyasanın duygusal hareketlerinden dolayı bir düşüş yaşandıysa o zaman uzun vadeli kazançlar için yatırımlarınızda kalmak her zaman daha iyi olabilir. Bu belki o bir gecede zengin olma hayalinizi desteklemeyecek bir şey ama bu noktada gerçekten başarılı olmak, yatırımlarınızla milyonlara ulaşmak istiyorsanız kısa vadeli dalgalanmalardan korkmak yerine uzun vadede kalmayı tercih edebilirsiniz. Şimdi portföyümde yer alan, gördüğünüz videomda da bahsettiğim bazı şirketlerin geçtiğimiz haftaki performanslarına bir bakalım. Eğer bu şirketleri daha detaylı incelediğim videomu izlemediyseniz videonun linkini de açıklamalara bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Unutmayın, burada bahsettiğim şirketler birer yatırım tavsiyesi değil. Sadece bugünkü videoya konu olan piyasayı zamanlamakla alakalı kendi yatırımlarımdan çıkarttığım öğrenimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla bu şirketlere yatırım yapmayı düşünürseniz kendi araştırmanızı yapıp kendi yatırım kararınızı vermelisiniz. Şimdi portföyüme de geçmeden önce 5 Kasım öncesi durumu da videonun başında anlatmıştım aslında. Seçimlerden önce bazı adayların biraz daha öne çıkması, seçime yakın aranın kapanması ve daha sonra da seçimin sonuçlanmasının ardından portföyler ve piyasalarda oldukça dalgalanmıştı. Şimdi ilk olarak Tesla ile başlayalım. Trump'ın zaferi en çok onun seçim kampanyasına da destek olan Elon'un işine geldi gibi duruyor. Tesla geçtiğimiz haftayı %31.36'lık bir yükselişle kapattı. Tabii bu yükselişin nedeni sadece Elon Musk'ın Trump'ı desteklemesi değil ya da Trump'ın zafer konuşmasında Elon Musk'ı öne çıkardığı bir konuşma yapması da değil. Tabii bunların mutlaka ki etkisi olmuştur. Asıl bahsetmek istediğim mesele
Trump'ın vergi indirimleri ve regülasyonlarla alakalı yapması beklenen düzenlemeler. Bu gelişmelerin de Tesla'nın önündeki bariyerleri kaldırması bekleniyor. Seçimin ardından önde gelen finans kuruluşlarınca Tesla'nın beklenen fiyatı da yükseltildi. Oysa ki çok değil, daha kısa bir zaman önce, yani 10 Ekim'de Tesla'nın gerçekleştirdiği V-Robot etkinliğinden sonra Wall Street analistleri Tesla'da beklediklerini almadıklarını iddia ederek Tesla'nın hedef fiyatlarını düşürmüştü. Tesla Trump'tan önce de Tesla'ydı. O tarihlerde korkup kaçsaydım bu son haftaki yükselişten faydalanamayacaktım. Bir diğer bahsetmek istediğim hisse ise Palantir. Palantir güçlü bilanço getirmesi ve ardı ardına açıkladığı işbirlikleriyle aslında oldukça hızlı bir yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz hafta ise, yani geçtiğimiz hafta bir hafta içindeki yükselişi ise %42. Bu yükselişten birkaç ay öncesinde Palantir'de Wall Street analizlerinin pek de sevdiği bir konumda değildi. Rocket Lab'de daha önce bahsettiğim videoda anlattığım gibi uzay teknolojileri üzerine odaklanan bir şirket. Rocket Lab'in yükselişinin de başarılı roket fırlatmalarının ardından geldiğini biliyoruz. Fakat bununla birlikte uzay teknolojilerinde öne çıkan şirket SpaceX'in, halka açık olmayan SpaceX'in dolaylı etkisi ve Elon Musk'ın bu konuyu daha da kafaya takmasıyla ilgisi de olabilir. Rocket Lab geçtiğimiz haftayı %20.09'luk bir yükselişle kapattı. Bir de daha önce bahsettiğim videoda yer almayan fakat portföyümde bulunan başka bir şirketten daha bahsetmek istiyorum. SoFi Technologies. Bu da finans teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirket ve geçtiğimiz haftayı %19.36'lık bir yükselişle kapattı. SoFi tüm yaz boyunca 6 ile 8 dolarlar arasında gitti geldi ve bu dönemde ben artık sıkıldım, bu hisse artık gitmiyor, bir beklentisi de yok, Wall Street de bunu sevmiyor deseydim şu anda 13 dolarlık fiyatından yararlanamamış olacaktım. Bu şirketin de Trump'ın finans teknolojileri alanında getirmesi beklenen regülatif düzenlemelerden yararlanabileceğini düşünüyorum. Yani demek isteyeceğim şu: piyasayı zamanlamak yerine, yani düşüşlerde satayım, yükselirken tekrar girerim demek yerine güvendiğim şirketlerde kalarak geçtiğimiz hafta yaşanan bu güzel gelişmelerden faydalandım. Çünkü bunları gerçekten yakalamak sandığınız kadar kolay değil ve birçok yatırımcı buralarda çok paralar kaybediyor. Bu dönemi de şirketlerim hakkında çok fazla okuyarak, sektörel gelişmeleri takip ederek, dünyada gelişen olayları takip ederek, şirketlerimin bilançolarını takip ederek, onlar hakkında çıkan haberleri takip ederek geçirdim. Şirketlere neden yatırım yaptığımla ilgili bir tezim vardı ve bu tezlerin bozulmadığı sürece de yatırımlarımda kalmaya devam ettim. Ben piyasaları ve hisselerimi Investing Pro üzerinden takip ediyorum. Eğer siz de piyasaları yakından takip etmek isterseniz Investing Pro'nun kısa süreli bir kampanyasından bahsedeceğim. Şu anda Investing Pro'da 1 ve 2 yıllık aboneliklere özel %55'e varan indirimler var. Fakat bizim kanalımızın izleyicilerine özel aşağıya bıraktığım linkten %70'e varan indirimlerle üyeliğinizi başlatabilirsiniz. İlla satın almanız gerekmiyor. Bence bir girip bakın. Investing Pro'nun sunduğu ayrıcalıkları bir araştırın. Eğer aklınıza yatıyorsa aboneliğinize ondan sonra başlatın. Bence ayda 100 liradan daha az bir maliyete geliyor. Bu kendi yatırımlarınız için de yapacağınız iyi bir yatırım olabilir. Linki açıklamalara bırakıyorum. Şimdi yatırımlarla milyoner olmak için önemli olan bir diğer konuya geçiyorum. Piyasadaki en iyi günleri kaçırmanın yatırımlarınızı nasıl etkilediğinden bahsetmiştik. Fakat burada bir şey eklemedik. Ortalama maliyetli yatırımla yatırımlarınıza devam etmenin de çok büyük önemi var. Ben bir kere aldım koydum derseniz o büyük düşüşler sizi psikolojik olarak baskı altına alabilir. Bu nedenle düzenli gelir akışı yaratmak ve yarattığınız bu gelir akışından belirli miktarları yatırımlara ayırmak çok önemli. Piyasanın en iyi günlerini tahmin etmek yerine her fiyat seviyesine düzenli olarak eklerseniz, yani ortalama maliyetli yatırım yaparsanız bu uzun vadeli getiriler için daha önemli bir stratejidir. Örneğin aylık 1000 lira mı yatırabiliyorsunuz? 1000 dolar mı yatırabiliyorsunuz? Düşüş de olsa, yükseliş de olsa eklemeye devam edin. Piyasayı zamanlamayın. Hatta mümkünse düşüş olduğunda yapabiliyorsanız daha fazlasını yatırın. 2 katına çıkartın mesela. 2000 dolar yatırmaya çalışın ya da
2.000 lira yatırmaya çalışın. Ne kadarını yapabiliyorsanız. Bu maliyetinizi düşüreceği için uzun vadede daha yüksek kazanç elde edebilirsiniz. Milyoner olma yolculuğunda, finansal özgür olma yolculuğunda sağlam bir psikolojiye sahip olmayı, zamana güvenmeyi ve piyasadaki iniş çıkışlara aldırmadan, kısa vadeli dalgalanmalara kapılmadan finansal hedefleriniz için disiplinli bir şekilde yatırım yapmayı sürdürün. Unutmayın, piyasada sabırlı kalanlar zamanın gücünü kendi lehine çevirebilir. Çünkü uzun vadede kazananlar en kritik zamanlarda psikolojisini ve sabrını yönetebilenler oluyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.